İnşa edildiği günden beri üzerinde fırtınalar kopan, her taşında ayrı bir gizem barındıran kaç yapı var? Tam 1500 yıldır ayakta. İmparatorluklar yıktı, çağlar kapattı, savaşlar gördü ama o hala suskun. Karşınızda insanlık tarihinin en büyük gizemi Ayasofya. Yıl 537. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus mimarlarına tek bir hedef verdi. Dünyada eşi benzeri olmayan, tanrısal bir güç hissettiren bir mabet yapın. Dönemin en dahi iki ismi, fizikçi milletli Isidoros ve matematikçi Trallesli Anthemius kolları sıvadı. 10.000'den fazla işçi gece gündüz demeden çalıştı. Ve sadece 5 yıl gibi o dönem için imkansız bir sürede bu devasa yapı yükseldi. Ancak bir sorun vardı. Kubbe o kadar büyüktü ki fizik kurallarına meydan okuyordu. Dönemin insanları bu kubbenin yukarılardan görünmez zincirlerle gökyüzüne bağlandığına inanıyordu. Çünkü o teknolojiyle bu yapının ayakta kalması mantık dışıydı. ...1453. İstanbul'un ulu surları dövülürken Ayasofya sığınan binlerce insanla doluydu. Şehir düştü. Genç ve dahi bir sultan, Fatih Sultan Mehmet, atının üzerinde bu muazzam yapının kapısına geldi. Yavaşça eğildi, yerden aldığı bir avuç toprağı başının üzerine serpti. Bu, saygının ve hayranlığın en saf haliydi. Ayasofya yıkılmadı, yağmalanmadı. Aksine, korundu ve Osmanlı'nın kalbi, fethin en büyük sembolü oldu. Duvarlarındaki mozaiklerin üzeri zarar görmeden kapatıldı, yanına göğe uzanan 4 muazzam minare eklendi. O artık Doğu ile Batı'nın birleştiği o kutsal noktaydı. Ayasofya'yı dünyadaki diğer tüm yapılardan ayıran en büyüleyici sır ne biliyor musunuz? Onun duvarlarında birbirine düşman ilan edilmiş medeniyetler sessizce koyun koyuna yaşar. Kafanızı yukarı kaldırdığınızda Hazreti İsa ve Meryem ana mozaiğini görürsünüz. Hemen yanında ise İslam dünyasının en büyük hat levhaları yükselir. Allah, Muhammed ve 4 halife. Dünyada 2 farklı inancın, 2 farklı medeniyetin bu kadar kusursuz bir uyumla bir arada durduğu başka hiçbir duvar yoktur. O, dinlerin değil, insanlığın ortak hafızasıdır. ...1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi vizyonuyla Ayasofya bir müzeye dönüştürüldü ve tüm dünyaya armağan edildi. 2020 yılında ise yeniden cami olarak ibadete açıldı. Ancak kapıları ne olarak açılırsa açılsın, altındaki sırlar hiç değişmedi. Bugün bile tarihçiler ve araştırmacılar Ayasofya'nın altındaki kilometrelerce uzunluktaki gizli dehlizleri çözmeye çalışıyor. Söylentilere göre bu tüneller şehrin diğer ucuna, hatta denizin altına kadar uzanıyor. Peki ya yapının akustiği? İçeride fısıldanan bir sözün, devasa kubbenin diğer ucundan net bir şekilde duyulmasını sağlayan o gizli matematik, hala tam olarak taklit edilebilmiş değil. Ayasofya, sadece taştan, tuğladan ve kubbeden ibaret bir mekan değil. O, insanlığın ortak rüyası, medeniyetleri birbirine bağlayan zamansız bir köprü. Tarihin bu yaşayan hafızasını izlemeye ve onun gibi binlerce yıllık sırları bizimle keşfetmeye ne dersiniz? Kadim TV'ye abone olun, tarihin karanlıkta kalmış kapılarını birlikte aralayalım. Gizemi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.